Bazı hikayeler vardır ki aklın sınırlarını zorlar. Bu bölümde size iki olay anlatacağım. İki farklı kıta, iki farklı inanç sistemi, iki farklı kadın. Ama dehşet veren sonları maalesef aynıydı. Çünkü bazı görünmez varlıklar inanç seçmez, sadece beden arar. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bugün size bambaşka inançlara sahip iki kadının başına gelen olayları anlatacağım. Her iki kadın da sinemaya konu oldu. Ancak gerçekleri filmlerden çok daha karanlıktı. Şimdi gelin önce size Ceyda T. kim onu anlatayım. Ceyda Ankara'da yaşayan genç bir kadın. Bir kocası var, adı Sinan. Bir kızları var, Burcu. Bunlar Ankara'da kendi yağıyla kavrulan, birlikte yaşayan, mutlu, mesut, normal bir aile. Sizler gibi, bizler gibi. Her şey yolunda giderken bir gece Ceyda uykusunda kalkıp evin içinde trans halinde kendi kendine dolaşmaya başlıyor. Bir yandan dolaşıyor evin içinde, bir yandan da böyle mırıl mırıl kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor. O gece hatta Sinan kalkıyor, Ceyda'yı kolundan tutuyor. Ah diyor, eşim uyur gezer mi oluyor, ne oluyor? Böyle bir panik Ceyda'yı tekrar yatağına geri götürüyor. Bu böyle birkaç gece üst üste devam ediyor. Bu aşamada Sinan sadece karısının bir takım huzursuzluklar yaşadığını, buna bağlı olarak gece yürümeleri, gece dolaşmaları başladığını düşünüyor. Fakat ilerleyen zamanda Ceyda'nın gece ortalıkta dolaşmaları, kendi kendine mırıldanmaları haftada bir iki seferden her geceye çıkmaya başlıyor. Sinan ilk etapta karısının etrafında dolanıyor, onu bir yere çarpmasın falan diye koruyup kollamaya çalışıyor falan ama sonra bakıyor ki bu iş olacak gibi değil. Kendisi de çok huzursuz. Çocuk da anneme ne oldu falan diye evin içinde bir takım tedirginlikler yaşıyor. Gece anne uyanıp böyle tıkır tıkır ortalıklarda dolaşınca Burcu da uyanıyor tabii ister istemez. Sinan karısını hastaneye götürmeye karar veriyor. Hastaneye gidiyorlar. Orada bir takım testler yapılıyor, tahliller yapılıyor. Fakat Ceyda gayet sağlıklı çıkıyor. Hiçbir problem yok kadında. Ancak Ceyda'nın gece yürümelerine, mırıldanmalarına başka bir takım problemler eşlik etmeye başlıyor. Ceyda gece kalkıyor. Yatağın yanında ayakta dikiliyor. Başı önde, saçları böyle yüzüne dökülmüş, yüzü gözükmüyor. Kendi kendine böyle mırıl 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 bir şeyler mırıldanıyor. Derken birdenbire sanki yüzüne sert bir tokat yemiş gibi bir tarafa savruluyor, yere düşüyor. Kocası kaldırıyor Ceyda'yı. Bir bakıyorlar, ışığı yakıyorlar. Ceyda'nın yüzünde böyle şamar izi. Bu şekilde bir takım olaylar, Ceyda'nın vücudunda nereden geldiğini anlayamadıkları bir takım çürümeler, bir takım kızarmalar devam ediyor. Sinan, Ceyda'nın bu yaşadıklarına bir mana veremiyor ama gayet de tedirgin oluyor. Durum sadece Ceyda'dan ibaretmiş gibi ilerlerken zaman içerisinde Sinan da bir takım sıkıntılar yaşamaya başlıyor. İlk seferinde Sinan bir gece sanki bir el boğazına sarılmış ve Sinan'ı boğmaya çalışıyormuş gibi böyle nefes nefese böyle panik içinde yataktan fırlıyor. Yataktan kalkıyor, bir bakıyor Ceyda yatağın ayak ucunda, ayakta, kafası önde duruyor, mırıl mırıl bir şeyler konuşuyor. Sinan ben niye boğuluyorum diye bir düşünsün. Ceyda yataktan yine kalkmış, kendi kendine bir şeyler yapıyor diye düşünsün. Böyle panik içinde, evin içinde böyle bir şeyler yaşanıyor. Fakat Sinan bunu hem karısında hem kendinde bir takım sinir bozukluklarına, bir takım yorgunluklara veriyor. Ta ki çocukları Burcu odasında gece karanlıkta, köşelerde bir takım hareketler, odasında bir şeyler olduğunu söyleyinceye kadar. Burcu bir gün annesiyle babasının yanına geliyor ve diyor ki benim odamda bir şeyler var. Köşelerde bir şeyler hareket ediyor. Karanlığın içinde bir şeyler hareket ediyor. Ceyda ve Sinan bunun üzerine çok tedirgin oluyorlar. Çocuğu sakinleştiriyorlar ve konuyu yakınlarıyla, aile büyükleriyle, samimi oldukları insanlarla paylaşmaya karar veriyorlar. Çok güvendikleri insanlara başlarından geçenleri anlatıyorlar. Konuştukları insanlar ikiye bölünüyor. Bir kısmı bilimin ışığında. Diyorlar ki sizin acil hastaneye gitmeniz gerekiyor. Hani bir gittiniz, tahliller yapıldı falan ama muhtemelen bir şey bulamadılar. Tekrar gidin, tekrar testler, tahliller yapılsın. Hatta bir psikiyatri kliniğine gidin. Bir kısmı biraz daha böyle ay size cin mi musallat oldu, bir şey mi oldu gibi ailenin kafasını karıştırıyor. Sinan aklı başında bir adam. Bu cin
sohbetinden rahatsız oluyor. Kendilerine cin musallat olduğunun konuşulmasından rahatsız oluyor. Ceyda'nın da bu ikazlardan daha olumsuz etkileneceğini düşündüğü için o dönemin ciddiyetiyle bilinen en iyi hastanelerinden bir tanesine, Gata Asgari Tıp Fakültesi Hastanesi'ne karısını götürüyor. Gata'nın psikiyatri bölümüne gidiyorlar. Orada bir psikiyatristle görüşmeye başlıyorlar. Problemlerini, yaşadıklarını, evde olanları anlatıyorlar. Şimdi psikiyatristler duruma bakıyor. Kendinizi psikiyatristlerin yerine koyun. Karşınızda gayet normal, sağlıklı, mantıklı bir çift, bir karı koca. Birbirlerini de seviyor gibi görünüyorlar. Fakat kadın anlamsız bir şekilde dolaşıyor, mırıldanıyor, evin içinde hareketler ediyor, gece sabahlara kadar dolanıyor, vücudunda çürükler, morluklar. Bir tarafta bir adam gayet aklı başında karısını alıp hastaneye getiren koca, fakat o da kendisinin geceleri bir şey boğazını sıkmaya çalışıyor, onu öldürmeye çalışıyor, nefessiz kalıyor, panik içinde uykusundan uyanıyor. Baba da böyle şeyler anlatıyor ve ortada bir de küçük kız çocuğu var. Ve bu kız çocuğu gece köşelerde, karanlıklarda bir şeyler gördüğünü söylüyor. Şimdi psikiyatristler ne yapsın, değil mi? Şunu yapıyorlar. Hastanede mevcut hastaların tedavisi esnasında kullandıkları kayıt cihazları var. Aileye diyorlar ki biz sizin evinize banyo hariç bütün odalara, koridora, mutfağa, salona, yatak odanıza kayıt cihazlarımızı yerleştirelim. Bu cihazlar kayıt yapsın. Siz gece yatmadan önce bunları çalıştırın. Gece sabaha kadar cihazlar kayıt yapsın. Çünkü ne yaşanırsa gece yaşanıyor ya, o yüzden. Bu cihazlar sabaha kadar kayıt yapsın. Sabahları biz gelelim, kasetleri alalım. Bizim arkadaşlarımız gelsin, kasetleri sizden alsın. Ne olduğunu inceleyelim ve oradan bir sonuca varalım gibi bir öneriyle getiriyorlar. Ceyda ve Sinan gerekli izinleri imzalıyor, evlerine kamera konulmasına izin veriyor. Hastanenin teknik ekibi her yere kameraları yerleştiriyorlar. Her sabah psikiyatri bölümünden asistanlar gelecek, kasetleri alacak. Plan bu. Evin içine kameralar yerleştirildi. Banyo hariç her yerde kameralar var. Ailenin onayı var. Ve Ceyda ile ailesinin hayatını cehenneme çeviren günler böylelikle başlıyor. Kameralar yerleştirildikten sonra ilk 2 gün hiçbir şey olmuyor. 0. 3. gün kameraları çalıştırıyorlar, yatıyorlar. Kameralara yansıyan görüntüler şöyle. O gece Ceyda yataktan sanki tekmelenmiş gibi fırlayarak yere düşüyor. Sonra yerden kalkıyor, ayağa dikiliyor ve tekrar kafası önünde. Tekrar saçları önüne dökülmüş şekilde, yüzü görünmüyor. Kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor. Kameralardan görünen şöyle bir şey. Ceyda sanki suratına tokat yemiş gibi bir tarafa savruluyor. Bunun üzerine Sinan korkuyla yataktan fırlıyor. Ceyda'yı kaldırıyor, ışıkları yakıyorlar ve Ceyda'nın yüzünde yine kıpkırmızı bir tokat izi görülüyor. Aile sabahı zor ediyor. Sabah psikiyatri asistanları eve geliyor, kasetleri alıyorlar. Kasetler izleniyor, bu görüntüler görülüyor ve bunun üzerine psikiyatristlerden bir tanesi eve geliyor. Aileye diyor ki buraya izin verirseniz bu gece bir asker nöbetçi bırakalım. Evin içinde dursun. Kadın çünkü çürük içinde yani. Aile kabul ediyor. Bir asker görevlendiriliyor oraya nöbet tutmak üzere ve böylelikle 4. geceye geçiyorlar. 4. gece kameralarda, koridorda böyle karanlık bir gölgenin böyle ileri geri hareketi kameralara yansıyor. Sonrasında mutfaktan paldır küldür böyle şangur şungur bir sesler geliyor. Asker de dahil olmak üzere evdeki herkes kalkıyor. Koşarak mutfağa gidiyorlar. Mutfak dolaplarının hepsinin açık olduğunu, mutfak çekmecelerinin açık olduğunu, ne kadar tabak, çanak varsa hepsinin yerlerde olduğunu, paramparça olduğunu görüyorlar. Asker bu işten tabii çok tedirgin oluyor. Ertesi sabah tekrar psikiyatri asistanları kasetleri almaya geliyor. Bu arada gelenlere asker diyor ki ben burada kalmak istemiyorum. Benim nöbet yerimin değiştirilmesini istiyorum. Bu evde ben çok huzursuzum. Tabii ki böyle bir şey kabul edilmiyor. Askerin 5. gecede orada kalması gerekecek. 5. gece salondan ilk önce gürültüler gelmeye başlıyor. Ceyda tabii uyanamıyor. Ceyda sürekli trans halinde. Sonrasında tabii gürültüler devam ediyor. Asker, Sinan, Ceyda hep beraber salona koşuyorlar.
Salona gittiklerinde gördükleri görüntü karşısında şok oluyorlar. Salondaki bütün mobilyalar, koltuklar, büfe, yemek masası, sandalyeler hepsi bir duvara çarpmış vaziyette ve evin bir köşesine toplanmış vaziyette ama üst üste. Dağıtım, yani sanki fırlatılıp atılmış gibi. O anda elektrikler gidiyor, evin içinden çığlık sesleri yükseliyor, tekrar elektrikler geliyor, asker yerde. Hemen Sinan'la Ceyda askerin başına gidiyorlar. Sinan ambulansı çağırıyor. Askeri ayıltmaya çalışıyorlar ve sonrasında öğrendiğimiz askere o gece orada felç inmiş. Şimdi böyle ardı ardına anlatınca tabii sadece belli başlı olayları anlatıyormuşum gibi oluyor ama aslında şöyle, aile tabii çok tedirgin. Yakınlarıyla konuşmaya, dertleşmeye devam ediyorlar. Psikiyatristlerle sürekli iletişim halindeler. Burcu'yu bu olanlardan nasıl kollayacaklarını, koruyacaklarını düşünüyorlar. Sinan evin reisi olarak hem karısını hem kızını nasıl koruyacağını, nasıl sahip çıkacağını düşünüyor. Evin içinde gerçekten çok büyük bir tedirginlik ve mutsuzluk hakim. Bu şekilde 6. geceye geliyorlar. 6. gece yaşananlar gerçekten çok korkutucu. Kameralara yansıyan görüntü şöyle. Ceyda gece yataktan kalkıyor. Yatağın ayak ucuna gidiyor. Orada dikiliyor. Tekrar başı önünde. Tekrar mırıl mırıl bir şeyler konuşuyor. Saçları yüzüne dökülmüş durumda. Sinan ilk önce uykusuna devam ediyor. Sonra birden bir tedirginlikle uyanıyor, etrafına bakıyor ve ayak ucunda karısının arkası yatağa dönük bir şekilde ve başı önde dikilmekte olduğunu görüyor. Hemen karısının yanına gidiyor, Ceyda'yı kollarından tutuyor, Ceyda başını kaldırıyor ve Sinan'a bir şeyler söylüyor. Şimdi bundan sonrasını Sinan'ın psikiyatristlere verdiği ifadelerden ve hastane kayıtlarına yansıyan bilgilerden size aktaracağım. Sinan diyor ki, karımı gördüm. Panik içinde yanına gittim. Kollarından tuttum. Ceyda dedim. O aşamaya kadar Ceyda'nın başı önüne eğikti. Ben bunu söyledikten sonra Ceyda başını kaldırdı. Suratıma baktı. Fakat gördüğüm görüntü karım olmasına rağmen sanki karıma ait değildi. Karşımda karım değil bir adam, bir erkek duruyor gibiydi. Yüz hatları gerilmiş, sertleşmişti. Gözlerinden öfke fışkırıyordu. Kalın bir erkek ses tonuyla bana anlamadığım bir dilde bağırmaya başladı. Sinan Ceyda'yı itekliyor. Çünkü düşünsenize, yani karısı karşısında ama erkek sesiyle konuşuyor. Böyle kalın gür bir ses tonuyla anlamadığı bir dilde kocasına bir şeyler söylüyor. Sinan'ın tanıklığı bu şekilde. Sonrasında kamera görüntüsüne yansıyan Sinan'ın sanki hiçbir şey olmamış gibi yatağa dönüp yattı. Fakat Sinan durumu şöyle izah ediyor. Ben ondan sonrasında birden yatakta buldum kendimi. Sabah olmuştu, uyanmıştım. Yani sanki rüya ile rüya uyanıklık arasında böyle bir kendinden geçmiş gibi, arayı Sinan hatırlamıyor. Sabah oldu diyor ondan sonra. Ama biz video görüntülerinde Sinan'ın Ceyda'dan ayrılıp tekrar yatağına girdiğini ve hiçbir şey olmamış gibi, böyle bir şey yaşanmamış gibi yatmaya devam ettiğini görüyoruz. Ertesi sabah tekrar psikiyatri asistanları geliyor, kasetleri alıyor. Psikiyatristler bunu inceliyorlar ve 7. ve son geceye geliniyor. 7. gece evin içinde önce böyle şimşek çakması gibi ışıklar yanıyor, sönüyor, bir şeyler oluyor. Sonra birdenbire elektrikler kesiliyor. Evin içinde bir takım gürültüler, sağdan soldan koşma sesleri, çığlıklar ve kayıt tamamen duruyor. Ceyda Tay vakası ile ilgili psikiyatri servisine yansıyan kamera görüntüleri bunlardan ibaret. Ceyda'nın akıbetinin ne olduğundan ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Şimdilik Ceyda konusunu burada durduruyoruz. Ne olduğunu ben size sonra anlatacağım. Burayı aklınızda tutun, tamam mı? Şimdi öğrendiklerimize gelelim. Söylenen o ki bu kayıtların tamamı GATA'nın hasta kayıtları arşivine girmiş. Ceyda ve ailesine psikiyatristler tabii bilimin ışığından ayrılmıyorlar. Ağır psikoz teşhisi koyuyorlar. Aileye yeşil reçeteli ilaçlar yazıyorlar. Ama tabii şöyle bir durum var. Ağır psikoz teşhisi konuluyor ama psikiyatristler bu tabakların, çanakların durduk yere nasıl kırıldığını, eşyaların nasıl sağa sola savrulduğunu açıklayamıyorlar. Şimdi size kısaca böyle bir hap bilgi olarak psikozu açıklayayım. Psikoz, kişinin gerçeklikten kopmasına neden olan ciddi bir zihinsel sağlık bozukluğudur. Halüsinasyonlar, sanrılar, düşünce bozuklukları, gerçeklik algısında bozulma.
Tüm bu yaşananlar psikiyatri literatürüne Ceyda T vakası olarak geçiyor. Hikayenin devamı şöyle. 1976 doğumlu Hasan Karacadağ isimli bir genç Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ni kazanıyor. Burada okumaya başlıyor. Buradaki öğrenciliği esnasında Ceyda T vakası olarak önümüze gelen bildiğimiz kayıtların tamamıyla bir araya geliyor. Derslerde de işletiliyor tabii. Hasan Karacadağ bununla ilgili tutulan bütün doktor raporlarını, yapılan bütün tetkikleri, video kayıtlarını, hasta raporlarını hepsini okuyor, inceliyor. Bayağı da ilgisini çekiyor bu konu. Hasan Karacadağ 3. sınıfa geldiğinde askeri tıp eğitiminin kendisi için olmadığına karar veriyor. Genetik tıp okumak üzere Japonya'ya gidiyor. Japonya'da eğitimini tamamladığı esnada korku sinemasına merak salıyor ve Japonya'da sinema eğitimi de almaya başlıyor aldığı eğitimin yanında. Fakat bu esnada bu Ceyda T vakası sürekli aklının kenarında bir yerde, çünkü okuduklarından çok etkilenmiş. Bunun üzerine sinema eğitimini de tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndüğünde Ceyda T vakasını film yapmaya karar veriyor. Hasan Karacadağ'ın bir de iddiası var. Filmin içindeki bazı sahnelerde gerçek kayıtlardan görüntüler kullandığını iddia ediyor. Yani filmi izlediğimizde Ceyda T'nin evinde çekilen bazı görüntüleri filmin içine ufak ufak yedirildiğini iddia ediyor. Ve böylelikle Ceyda T vakasını bu filmle bütün Türkiye öğrenmiş oluyor. Şimdi başta söylediğim 2 vaka demiştim ya, hani birbirine çok benziyor demiştim. Şimdi size ikinci vakayı anlatacağım. İkinci vaka Türkiye'den değil, Almanya'dan. Almanya'da Anna Elisabeth Michel isimli bir kızın başına gelenleri anlatacağım. Kısa ve kolay olması için kendisinden soyadıyla, yani Michel olarak size bahsedeceğim. Michel'in kendisinden hariç 2 kız kardeşi daha var. Bunlar 3 kız kardeşler. Anneleriyle ve babalarıyla Almanya'da yaşıyorlar. Fakat aile biraz tutucu bir aile. Dini eğitimi biraz agresif bir şekilde, sert bir şekilde uygulayan bir aile. Michel 16 yaşında. Her pazar ayine gidiyor. Aile sürekli olarak dini eğitim yapılmasını, evin içinde duaların eksik edilmemesini istiyor. Michel de böyle ergenlik döneminde tam. Yani böyle kafa gidiyor geliyor derken kızda problem başlıyor. Nöbet geçirmeye başlıyor Michel. Böyle kendini yerlere atmalar, böyle bir hareketler. O dönemin imkanlarıyla kendisine temporal lob epilepsisi teşhisi konuluyor. Epilepsi teşhisi konulması ardından o dönemin koşullarına göre buna göre bir tedavi başlıyorlar bu kızcağıza. Fakat kız iyiye gitmiyor. Günden güne kötüye gidiyor. Michel üst üste nöbet geçirmeye devam ediyor. Fakat burada epilepsiden farklı olarak Michel'de bir takım başka sıkıntılar da başlıyor. Çocuk sürekli olarak kendisine kulağına bir takım seslerin konuştuğunu, ona lanetli olduğunu, lanetlendiğini bu seslerin söylediğini ifade ediyor ve kendisine çarpılacağını söyleyen bu seslerden bahsediyor. Aile bu şikayetlerle çocuğunu hastaneye götürüyor. Hastanede Michel'e şizofreni teşhisi konuluyor. Ve bunun üzerine Michel hastaneye kaldırılıyor ve şizofreni tedavisi görmeye başlıyor. Fakat durum daha da kötüye gidiyor. Yemek yemeyi reddediyor, kendini yerden yere atıyor, sürekli olarak böyle küfürlü konuşmalar, kusmalar. Çocukta böyle bir takım problemler baş gösteriyor. Psikiyatri hastanesi kendisi için yapılabileceğin bundan ibaret olduğunu söylüyor ve Michel'in hastaneden çıkışını veriyor. Çocuk eve geliyor fakat olaylar daha kötüye gidiyor. Şimdi annesi her annenin yapacağı gibi zaten dini yönü kuvvetli bir kadın. Kızına dualarla, işte haçla falan yardımcı olmaya çalışıyor. Fakat şöyle bir şey gözlemliyorlar. Michel kutsal kabul edilen her şeyden inanılmaz rahatsız oluyor. Annesi haç gösterdiğinde veya kutsal suyla alnını silmeye çalıştığında çok ciddi kriz geçiriyor, nöbet geçiriyor. Böyle bir süreçten geçiyor aile. Anne ile baba şöyle bir fikirle geliyor. Bu ailenin bir arkadaşı var. Bu arkadaşları Hristiyanlar için kutsal sayılan bu haç ziyaretlerini organize eden, yine kendileri gibi, aile gibi dini bütün bir adam. Kızlarını bu adamın yanına veriyorlar ve diyorlar ki adam San Damiano'ya, İtalya'daki San Damiano'ya bir nevi dinlenme ve dua terapisine gidecek. Bizim kızı da götür diyorlar. Adam Michel'i alıyor, beraber San Damiano'ya gidiyorlar. Fakat orada özellikle de kilise gezmeleri esnasında Michel'in kiliselere girememesi,
Orada kendilerine verilen işte kutsal sudan içememesi, haç gördüğünde kriz geçirip kendini yerlere atması, kusmaya başlaması ona refakat eden aile dostunu çok rahatsız ediyor. Döndüklerinde eve aileyi bir kenara çekiyor. Diyor ki sizin kızda ben epilepsi olduğunu düşünmüyorum. Sizin kızınızın içine şeytan kaçtığını düşünüyorum. Çünkü 16-17 yaşında bir genç kızın haç gördüğü zaman, kutsal su gördüğü zaman kendini bu kadar yerden yere atması, bu kadar kriz geçirmesi, kusmalar, çığlıklar falan bu epilepsiyle ilgili değil. Bu şeytanla ilgili. Ben rahiple konuşacağım. Sizin kızınıza şeytan çıkarma ayini yapılması gerekiyor. Aile de tabi biliyorsunuz koyu, dindar bir aile. Diyorlar ki tamam konuş. Bunun üzerine bölgenin, o yaşadıkları yerin psikoposuna gidiyorlar. Psikoposa diyorlar ki biz şeytan çıkarma ayini yapacağız, izin alabilir miyiz? Psikopos bunu başpiskoposluğa yazıyor. Diyor ki çünkü kafalarına göre böyle yap denemiyor. Yani Hristiyanlıkta bu işler çok ciddiye alınıyor. Ve izin gelmiyor. Çünkü bu iznin verilebilmesi için belli şartlar var. Şimdi ben size ilk önce psikoposluk nedir? Bu kurumsal olarak psikoposluk kurumu nedir? Onu anlatacağım. Ondan sonra da psikoposluğun şeytan çıkarma ayinine izin verebilmesi için gerekli olan şartları anlatacağım. Psikopos Hristiyanlıkta bir bölgedeki kiliseleri yöneten yüksek dereceli din adamı. Ne yapar? Özetle yani bir sürü yaptığı şeylerden hani bizim bilmemiz gereken kadarı papazlardan sorumludur, ayinleri yönetir, ruhbanları atar. Şimdi psikopozluğun şeytan çıkarma ayinine yani egzorsizme izin vermesi için gereken şartlar nelerdir? Anlatıyorum. Türkçesi şeytan çıkarma anlamına gelen işlemin adı, Latince adı egzorsismus. Gerçekleştirilebilmesi için gerekli şartlar. 1. Kişi hiç bilmediği bir dili aniden konuşmaya başlayacak. 2. Doğaüstü güçler gösterecek. Mesela nesneleri hareket ettirmek ya da çok güçlenmek gibi. Hani böyle küçücük kız mesela adamı tutuyor kaldırıyor falan onun gibi. 3. Kutsal objelere karşı aşırı nefret ve saldırganlık gösterecek. 4. Kendine veya başkalarına zarar verecek. 5. Gizli ve bilinemez bilgileri bilecek. 6. Bedensel deformasyon, ses tonu değiştirme ve değişen yüz ifadeleri gösterecek. Şimdi bu koşullar bir araya geldiyse eğer kilise izin veriyor. Ve maalesef bu küçük kızda 16 yaşındaki Michel'de bu koşulların hepsi var. Başpiskoposluk izin vermeyince rahip yerel psikoposa gidiyor. Okuduğumuz kadarıyla şöyle kendilerine ısrarla şeytan çıkarma ayini yapılması gerektiğini söylüyor. Bunun üzerine yerel psikoposluktan izin alınıyor. Psikopos bir rahip atıyor. Bu arada Michel de günden güne kötüye gidiyor. Hani dedik ya bu şartları karşılıyor diye. Karşılıyor gerçekten. Zayıflıyor, günden güne çöküyor, yüzü çirkinleşiyor, görüntüsü çirkinleşiyor. Evin içinde veya dışarıda bulduğu böcekleri yemeye başlıyor. Hatta kendi idrarını içiyor. Psikoposluğun izniyle, yerel psikoposluğun izniyle kendilerine atanan rahip eve geliyor. Ve bu tarihten itibaren de zavallı Michel'le ilgili şeytan çıkarma ayinleri başlıyor. Rahip Michel'in evine 24 Eylül 1975'te geliyor. 75 ve 76 yılları arasında tam 10 ay boyunca bu evde şeytan çıkarma ayinleri düzenleniyor. Her bir ayin 4-5 saat sürüyor. Bu dönemde Michel yemek yemeyi tamamen reddediyor ve su içmiyor, hiçbir şekilde beslenmeyi kabul etmiyor. Rahip çok agresif bir şekilde Michel'in üzerinde tam 67 tane şeytan çıkarma ayini düzenliyor. 10 ay sonra 1 Temmuz 1976'da Michel evinde ölüyor. Michel'in ölmesi üzerine olay tabii köy halkına, köy ahalisine yansıyor. Çünkü bu bir evin içinde insanların kendi kendine yaşadığı bir olay olmaktan çıkıyor. Yani etraftan da bu konu biliniyor tabii haliyle. Savcılık, Michel'in ailesiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Diyeceksiniz ki neden? Michel'in cenazesinin berbat durumda olmasından dolayı. Çocuk 30 kiloya düşmüş. Sürekli olarak dizlerinin üzerine çöküp dualar ettiği için dizleri, diz kapakları kırıklar içinde, küçük çatlaklar içinde. Bir de bu ritüelin bir parçası olarak yere pirinç döküp dizlerini onun üstüne koyup hani kendine ızdırap çekerek diz çöktürmeye çalışma durumu var. Bu işlemlerde yapıldığı için
Dizlerinde yaralar var. Ölüm teşhisi doktor raporlarına göre açlıktan ve susuzluktan. Şimdi böyle olunca tabii savcılık olaya el koyuyor. Diyor ki bu aile, bu ev, bu rahip bu çocuğun ölümüne yol açmış durumda. Ve mahkeme açılıyor. Tabii bu mahkemenin açılmasıyla olay tabii daha da büyüyor. Kilise Michel'in ailesine avukat atıyor. Bir avukat, kilisenin avukatı Michel'in ailesini savunuyor. Neden? Çünkü şeytan çıkarma ayini yapmanın müdafasını kim yapacak? Tabii ki kilisenin avukatı yapacak. Soruşturma esnasında ses kayıtları mahkemeye yansıyor. Bu ses kayıtlarında bir takım tartışmalar, garip sesler, odada olmadığı varsayılan, yani odanın içinde rahip var, Michel var, o kadar. Fakat odanın içinde bir takım adamların karşılıklı bağırışmaları duyuluyor. Ne söyledikleri anlaşılmıyor ama 3-4 tane adam bir arada hep birazdan bağırıyormuş gibi bir takım sesler var kayıtlarda. Bunun şeytanların kavga etmesi olarak mahkeme kayıtlarına ifade edildiğini öğreniyoruz. Bunlara ek olarak şöyle bir ses kaydı var. Bakın bu çok enteresan. Rahip bir aşamada, çocuk tabii iyice güçten düştüğü için 30 kiloya düşmüş, kurumuş yani, doktor çağırıyor. Doktorla Michel ne yaşıyorlarsa o odanın içinde, o kız o yatağın içindeyken doktorun Michel'e şöyle bir şey söylediği ses kayıtlarına yansıyor. Şeytan için bir enjeksiyon yok analiz. Bu da doktorun bile, bir bilim insanının, bir tıp adamının bile çocukta yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna dair bir teşhis olarak mahkemeye sunuluyor. Uzun süren davaların sonunda mahkeme rahibe sadece para cezası veriyor. Savcılık buna itiraz ediyor. Diyorlar ki bir hafta önce bile bu çocuk hani müdahale edilebilseydi kurtarılabilirdi. Fakat para cezasıyla o iş kapatılıyor. Kızın ailesine, Michel'in ailesine bir ceza verilmiyor. Çünkü Alman Ceza Kanunu'nda bir ailenin yeterince acı çektiğine hükmedilirse o aileye daha fazla ceza verilmemesi gibi bir kanun var. Buradan yola çıkarak Michel'in ailesi cezasız kalıyor. Michel de öldüğüyle kalıyor. Şimdi bu dava aşamasında bu çocuğu tabii apar topar defnettikleri için Michel'in annesi ve babası çocuklarının çok ucuz bir tabutla gömüldüğünü söylüyorlar. Mezarın açılmasını ve tabutun değiştirilmesini istiyorlar. Kabul ediliyor. Çocuğun mezarını açıyorlar. Tabutu çıkarıyorlar. Fakat yerine daha o ucuz buldukları tabut yerine metal bir tabut seçiyorlar. Michel'in cenazesi diğer yeni tabuta taşınıyor ve o şekilde defnediliyor. Bu işlem yapıldıktan çok kısa bir süre sonra Michel'in annesiyle babasının yaşadığı evde bir anda yangın çıkıyor, ev yanıyor. Michel'le ilgili elimizdeki bilgiler böyle. Şimdi bu yaşananlarda filme konu oldu. Tıpkı Ceyda T vakasında olduğu gibi. Ceyda'nın filmi Dabbe Cin Çarpması'ydı. Michel'in yaşadıkları da 3 film çıkarttı. Bir tanesi Huzur, bir tanesi Şeytan Çarpması, bir tanesi de Analiz Şeytan Çıkarma Kayıtları. Hani dedim ya başta, Ceyda'ya ne olduğunu size anlatacağım, burayı aklınızda tutun diye. Michel çok zayıflayarak, iyice güçten düşerek, 30 kiloya düşerek, beslenemeden, susuz kalarak çocuk kuruyup o şekilde öldü. Onu öğrendik. Aynı şekilde Ceyda'nın da hastaneye kaldırıldığını, kendisine orada bir takım ailenin getirdiği hocaların dualar okuduğunu, fakat aynı şekilde Ceyda'nın da yemek yemeyi reddettiğini, çok kilo kaybettiğini, neredeyse böyle büzüştüğünü, küçüldüğünü, vücudunda yaraların son zamana kadar açılmaya devam ettiğini, hareket edemez hale geldiğini, susuz kaldığını ve çoklu organ yetmezliğiyle hayata gözlerini yumduğunu öğreniyoruz. Bugün size neden birbirinden farklı 2 vaka anlattık? Çünkü birisi Türkiye'de, birisi Almanya'da. Farklı dinlere mensup. 2 farklı kadın, 2 farklı hayat. Bu 2 kadının ortak noktası aynı şekilde ölmeleri. Anlıyoruz ki dünyanın neresinde olursa olsun, hangi yıllar arasında olursa olsun ve neye inanırlarsa inansınlar, işin içine doğaüstü bir şeyler, görünmez bir takım güçler, cinler, şeytanlar, şizofreni, adını ne derseniz deyin. Bazen bazı kadınların kaderi birbirine çok benziyor. Gerçek sandığınız dünya düşündüğünüzden çok daha karanlık olabilir. Ve belki de bu olaylar sandığınızdan çok daha sık yaşanıyordur.